Merhaba arkadaşlar, Annemin Elleri Örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Alize Pufi'nin ipiyle yaptığımız düz örgü çalışmalarında örgülerimizin kenarlarının içe kıvrılmasını nasıl engelleyebiliriz? Bunu sizlere 3 ayrı örgü tekniğini kullanarak anlatacağım. Şimdi birinci örgü tekniğimizin yapım aşamasına geçebiliriz. İpimi aldım. Yapım aşamasına geçmeden önce sıra başındaki ilk ilmek kapalı, örgüm sökülmesin diye makasla önce bu ipimi açıyorum. Örgü bittiğinde bu ipi şöyle arkada tutturacağım. Uygulayacağımız teknik için 10 ilmek belirliyorum. 10 ilmek saydım. İşaretimi koyuyorum. Atkı genişliği kadar ilmek çıkardım. Örgülerimizin kenarlarının içe kıvrılmaması için bu ilk teknikte ne yapacağız? Sıra başında ve sıra sonundaki ilmekleri ters öreceğiz. Şimdi başlıyorum. Sıra başındaki ilk ilmeğimiz. Sağdaki yumaktan gelen iplerimiz. Öne alıyorum. Öreceğim ilmeğin altındaki parmağımı hiç hareket ettirmedim. Sıra başındaki ilmek bekliyor. Şöyle alıyorum önüne. Bu yumaktan gelen ilk ilmek. Önden arkaya boşluktan alıp çekiyorum. Ters örgülerin görüntüsü böyle olacak. Şimdi düz örgü yapacağım. Yumaktan gelen ipimi arkaya alıyorum. Düz örgüyü nasıl yaptığımızı biliyorsunuz. Arkadan öne alıp çekiyorum. Yumaktan gelen ilmeği arkadan öne verip çekiyorum. Öndeki ilmeklerin tam ortasından alıp çekiyorum. Sıra sonundaki ilmeğe geldim. Yumaktan gelen ipimi küçük bir hareketle öne alıyorum. Önden arkaya ilmeğimi alıp çekiyorum. Ters örgümü yaptım. Yumaktan gelen ipimi değiştirmiyorum. Önde duruyor. Sıra başında hemen önden arkaya ilk ters örgümü yaparak ikinci sıramı başlatıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Düz örgüyle devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Ne yapıyorduk? İpi aldım. Yumaktan gelen iplerim önde. Hemen sıra sonundaki ilmeğin ortasından alıp yukarı çekiyordum. İpim önde kaldı. Yumaktan gelen ipler önde. Değiştirmiyorum. Şöyle tutuyorum. Ters örgümü yapıyorum. Önden arkaya aldım. Ortadaki diğer ilmekleri düz öreceğim için ipimi arkaya almam gerekiyor. Yumaktan gelen ipimi arkaya alıyorum. Düz örgüme devam ediyorum. Tekrar ters örgümü yapıyorum. İpimi öne alıyorum. Önden arkaya alıp çekiyorum. İpim önde. Şimdi tekrar ters örgümü yaparak sıramı başlatıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Düz örgü.
Sıramı bitiriyorum. Yine ters örgü yapacağım. Yumaktan gelen ipimi öne aldım. Önden arkaya alıp çekiyorum. Ters örgü. Ben örmeyi burada bırakıyorum. Gösterdiğim bu ilk teknikte örgülerimizin kenarları içe kıvrılmasın diye nasıl bir uygulama yapmıştık? Tekrar hatırlayalım. Sıra başında ve sıra sonunda bir ilmeği ters örüp diğer ilmekleri düz örerek devam etmiştik. Gösterdiğim bu tekniği atkılarda, battaniyelerde, istediğiniz tüm ürünlerde uygulayabilirsiniz. Birinci örgü tekniğimi bırakıyorum. Şimdi ikinci örgü tekniğimize geçebiliriz. Göstereceğim ikinci teknik için ipimi hazırladım. Sıra başındaki ipim açık. 10 ilmek sayıyorum. İşaretimi takıyorum. Bu ikinci teknikte nasıl bir uygulama yapacağız? Sıra başındaki ilk ilmeği düz örüyorum. İkinci ilmeği ters öreceğim. Ortadaki ilmekleri düz örerek devam ediyorum. Son 2 ilmek kaldığında birini ters, birini düz öreceğim. Şimdi başlayalım. İşaretimi alıyorum. İlmeğimi tutuyorum. Sıra başındaki ilk ilmeği düz örüyoruz. Yumaktan gelen iplerim arkada. Arkadan öne alıp çekiyorum. Düz örgümü yaptım. İkinci ilmeği ters örüyorum. Ne yapıyorduk? Evet. Yumaktan gelen ipi öne alıp önden arkaya ipimi geçirip çekiyordum. Ve ortadaki ilmekleri son 2 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kaldı. Birini ters örüyorum. İplerimi öne aldım. Yumaktan gelen iplerimi öne aldım. Önden arkaya alıp çekiyorum. Ters örgü. Sıra sonundaki bir ilmeği düz örüyorum. Düz. Ters, düz. Sıra başında düz, ters, ters, düz. Şimdi ikinci sırama başlıyorum. Yumaktan gelen ipler arkada. Sıra başındaki ilk ilmeği düz örüyorum. Düz ilmeğin üzerine düz, ters ilmeğin üzerine ters örerek devam edeceğim. İpimi öne alıyorum. Önden arkaya alıp çekiyorum. Ters örgümü yaptım. Yumaktan gelen iplerimi arkaya alıyorum. Düz örgüyle devam ediyorum. Bakıyorum, ters. Ters örgümü yapıyorum. Önden arkaya. Sıra sonunda bir ilmek düz. Üçüncü sırama başlıyorum. Sıra başında bir düz. Ters. Düz. Ters. Bir ilmek kaldı, düz. Bir sıra daha öreceğim daha iyi anlayabilmeniz için. Sıra başında bir tane düz. Terslerin üzerine hep ters örüyoruz. Düz devam ediyoruz. Bakıyorum. Ters. Ters örgümü yapıyorum. Son bir ilmek kaldı. Örmeye devam ediyorum.
Sıra sonuna geldim. Bu kadar yeterli. Şöyle bir bakalım. Düz örgülerde kenarlar içe kıvrılmasın diye ne yaptık? Sıra başında bir tane düz ördük. İkinci ilmeği ters ördük. Ortadaki diğer ilmekleri düz örerek devam ettik. Sonda 2 ilmek kaldı. Birini ters ördük, diğerini düz ördük. Tekrar ikinci sıraya geçtiğimizde sıra başında bir tane düz ördük. Ters örgümüzün üzerine ters yaparak ikinci sıramızı devam ettik. Sonda 2 ilmek kaldı. Birini ters, birini düz ördük. Örgümüz böyle devam edecek. Yapımını anlattığım bu ikinci tekniği kenarlarının kıvrılmasını istemediğiniz düz örgü çalışmaların hepsinde uygulayabilirsiniz. Şimdi üçüncü örgü tekniğimizin yapım aşamasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, üçüncü teknik çalışmamıza geçmeden önce birinci ve ikinci tekniklerde yaptığımız düz örgü çalışmalarında kenar kıvrılmaları önlemek için örgü tekniğini değiştirerek örmemiz gerektiğini öğrendik. Bir ve ikinci teknikleri örgümüzle birlikte örerek ilerliyoruz. Bu teknikleri uygulamadan düz bir örgü çalışması yaptık, bitirdik. Ben de sizlere gösterebilmek için 10 ilmek üzerinden atkı genişliği kadar örgümü başlayıp ördüm. Olması gerektiği gibi örgüm bittiğinde kenarlar içe kıvrıldı. Peki bu aşamada ne yapacağız? İşte bu üçüncü teknik çalışmamızla bitmiş bir örgüde kıvrılan kenarları nasıl düzeltebiliriz? Bunu sizlere anlatacağım. Şimdi üçüncü teknik çalışmamızın yapım aşamasına geçebiliriz. Sizlere göstereceğim üçüncü teknik için hazırladığım örgümü elime alıyorum. Son ilmeklerde kapama yapacağım. Yumaktan gelen ipim sağ tarafta. Soldan sağa hareket edeceğim. 2 ilmeği tutuyorum. Sağdaki, soldaki. Sağdaki ilmeği soldaki ilmeğin içerisinden alıp çekiyorum. Alıp çekiyorum. Sağdaki ilmeği soldaki ilmeğin içerisinden alıp çekiyorum. Son bir ilmek kaldı. Onu da alıyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada bekleyen ilmek kapama yaptığımız sıranın ilmeği. Bunu karıştırmıyoruz. Bir üst sıradaki ilmeğin şu kenar boşluğunu açıp yumaktan gelen ilk ilmeği aşağıdan yukarı alıp çekiyorum. Birinci sıramın ilk ilmeğini çıkardım. Bir üst sıraya geçiyorum. Yani şuraya geçiyorum. Açıyorum. İlmeğimi alıp çekiyorum. Bu çıkardığımız ilmeklerde daha sonra kapama yapacağım. Böyle tek tek çıkartıyorum. Sıralara bakıyorum. Alıp çekiyorum. Şimdi kapama yapacağım. Neden şimdi kapama yapıyorum? Örgüm kasılmaya başladığında tek çıkardığım ilmeği çift yapabilmek için kapamaya başlıyorum. Şu ilk ilmeği tutuyorum. Çıkardığım ilk ilmek, bu da kapama yaptığımız yerdeki ilmek. Sağdakini soldakinin içerisinden alıp kapamamı yapıyorum. Bunu biliyorsunuz. Peki örgümüzün kasıldığını, toplandığını nasıl anlayacağız? Şimdi sizlere de göstereceğim. İlmeklerimiz kendi sırasında çıkıyor. Şu sırada ilmek aşağıya düşmüş ve bunu çekerek yukarıya aldığımda şurada şöyle bir toplanma oldu.
Sizler de kendi örgülerinizde bu toplanmayı gördüğünüzde bir boşluktan çift ilmek çıkartabilirsiniz. Ben bunu çekerek yukarıya almayacağım. İlmeğime şöyle bastırdığımda zaten kendi yerinde kalıyor. Bir yukarıya çıkmıyor. Buradaki 8. ilmeği çekiyorum. 7. ilmeğin boşluğundan alıyorum. Yani 6 tek bir çift yapmış olduk. Şimdi tekrar devam ediyorum. Daha net anlaşılabilmesi için bir daha göstereceğim bunu. 1 2 3 4 5 6 tek ördüm. 7. boşluktan bir tane ilmeğimi alıyorum. Aynı boşluktan diğer ilmeğimi de alıp çekiyorum. 6 tek bir çift oldu. Şimdi kapamamızı yapalım. Bakalım kenarlarda kasma olacak mı? Benim yaptığım örgüde kenarlarını çekmesine göre 6 tek bir çift şeklinde ayarladım ama sizin yaptığınız örgülerde bu sıralar değişebilir. 8 tek bir çift olabilir, 9 tek bir çift olabilir. Bunu siz kendiniz ayarlayacaksınız. Bakarsınız örgünüz kasılmaya başladı, bir tane çift yaparsınız. Sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim. Bitirmem için 2 sıra kaldı. İlmeklerimi alıyorum. Şu son sırada köşe döneceğim için bir boşluktan 2 ilmek çıkartacağım. Yumaktan gelen ipimi alıp çekiyorum. Aynı boşluktan ikinci ilmeği alıp çekiyorum. Köşede çift yaptım. Yan tutacağım. Şu örgümün boşluğunu açıyorum. Yumaktan gelen ilmeği alıp çekiyorum. Karıştırmamak için sıramızı takip edelim. Açıyorum. Yumaktan gelen ilmeği alıp çekiyorum. Bunu çıkardım. Evet, burası. Bakıyorum. Burası. Bakıyorum. Burası. Son köşeye geldim. Burada çift çıkartıyorum. Başladığımız yerde yaptığımız gibi aynı boşluktan 2 ilmek çıkartıyorum. Köşelerde kasmaması için bunu yapıyorum. Şu çıkardığımız birinci ilmek bu sıraya ait. Şu çıkardığımız ikinci ilmek köşedeki ilmeklere ait. Örgümüzün diğer köşesinde yaptığımızın aynısını burada da yapıyoruz. Boşluklardan tek tek yumaktan gelen ilmeği alıp çekiyoruz. Köşelerde kasmalar olduğunda bir boşluktan çift ilmek çıkarmıştık. Aynısını burada da uygulayacağız. Şimdi ben şu köşeden kapama yaparak geliyorum. Köşede ilmeklerimi kapatarak devam ediyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da alıyorum.
yumaktan gelen ilmeği kesiyorum. Boşlukta olan bu ilmeği şöyle tutturuyorum. Kestiğim ipi içerisinden alıyorum. Çektim. Aynı boşluğa dönüş yapıyorum. Bu ipi şu aralarda böyle tutup kaybedeceğim. Bir tane şöyle sıkıştırıp düğüm atıyorum kendi içerisinde, çekiyorum. Alize Puffin'in ipiyle yaptığımız düz örgü çalışmalarında örgülerimizin kenarlarının içe kıvrılmasını nasıl engelleyebiliriz? Bunu sizlere 3 ayrı örgü tekniğini kullanarak anlattım. Ve böylece bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak da yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda, yeni projelerde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.